Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Divapatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte tek renk ajurlu 5 şiş patik yapacağız. Ben patiğimde normal patiklik bir ip kullandım. Krem renginde. Şişlerim 3 numara. Modelimiz şöyle. Ajurlu, çok kolay, çok güzel, çeyiz içinde oldukça uygun bir model yaptım. Patiğimiz bu şekil. Tabanımız, topuğumuz. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38, 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Patiğimi hemen kenara bırakıyorum. Birlikte başlayalım. Ben patiğime her zaman olduğu gibi burun kısmından başladım. 12 ilmek olarak. Öncelikle 12 ilmeğimi atıyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Geri dönüyorum. İlk sırada hanımlar kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmeklerimi ters olarak örüyorum. İlk sırada ilmekler ters örülüyor. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Şimdi tekrar geri döndüm. Artık düz örgü uygulaması yapacağız. 5 şişe de geçeceğiz. Şu kenar ilmeğimi aldım. Şu ikinci ilmeğim. 3, 4, 5, 6. İlk 6 ilmeğimi ördüm. Kalan 6 ilmeğimi de bir diğer şişim ile örüyorum. 12 ilmeğimi 6'şar 6'şar paylaştırdım iki şişime. Şimdi hiç geri dönmeden ilk başladığımız yerlerden ilmekler çıkartacağız 3. şişimize. İlk ilmeğimi hemen şu kenara ilmeğin iki kanadına birden girerek çıkarttım. Devamında ilmek çıkartabilmek için de tığımdan yardım alacağım. Başlangıç yerlerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartıyorum. 3. şişime takıyorum. Bakın 3 ilmek oldu. 4, 5 ve 1 ilmek daha çıkarttım. 6. Şimdi bir 6 ilmek daha çıkartacağım. Onu da 4. şişime takacağım. Şu 1. ilmeğim, 2. ilmeğim, 3. ilmeğim, 4, 5, bir ilmek de şu kenara girerek buradan çıkartıyorum. 6. 4 şişimde de 6'şar ilmeğim oldu. 5. şişime aldım. Bir sıra ilmeklerimizi düz olarak öreceğim hanımlar. 5 şiş patikte bir sıra dediğimiz olay şudur. 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. Şimdi ikinci şişimdeki ilmeklerimi örüyorum. Üçüncü şişime geldim. Buradaki ilmeklerimi de yine düz öreceğim. Boşalan şişimiz ile sıradaki şişteki ilmekleri örüyoruz. 5 şiş patik bu şekilde aynı yöne dolana dolana örülüyor. Evet, 4. şişime geldim. Buradaki 6 ilmeğimi de yine normal örüyorum. Böylece bir sıra tamamlamış olduk. Şimdi tekrar ilk şişimdeyim. Artırma zamanı. Patik burnuna baktığımızda artırmalarımızı bu sağ ve sol kenardan yapıyoruz. Orta kısımdan artırma yapmıyoruz. İlk şişimdeyim. Kenarımız hemen başta. 2 ilmek örüyorum. 1, 2. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğin kenarına girerek buradan aldığım ilmeği de ördüm. Yani artırmamı yaptım. Kalan 4 ilmeğimi örüyorum. Birinci şişimde 7 ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim. Baktığımızda kenar sol tarafta. Burada da son 2 ilmek kalana kadar örüyorum. Sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğin kenarına girerek buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 2 ilmeğimi de örüyorum. Burada da 7 ilmeğim oldu. 3. şişime geldim. Kenarımız hemen başta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. İkinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğin kenarına girdim ve buradan aldığımı da düz ördüm. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. 4. ve sonuncu şişimdeyim. Kenar sol tarafta. Son 2 ilmek kalana kadar örüyorum. Sondan ikinci ilmeğimin altına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi de ördüm. Kalan 2 ilmeğimi de örüyorum. 4 şişimizde de artırma yaptık. 7'şer ilmeğimiz oldu. Şimdi bir sıra artırma yaptık. Bir sıra artırma yapmayacağım. 4 şişimdeki 7 ilmeğimi de normal düz öreceğim. 5 şiş patikte bir sıra artırma yaparken bir sıra artırma yapmıyoruz. Sebebi şu. Her sıra artırma yaparsak şayet patik burnu bir anda açılma yapar ve hoş bir görüntü olmaz.
İkinci şişimdeki 7 ilmeğimi de ördüm. 3 ve 4. şişimdeki ilmeklerimi de öreceğim. Bu düz ilmekleri örerken artırma işlemini sizlere kısaca tekrar etmek istiyorum. Artırma işlemini birinci ve 3. şişimizde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. İkinci ve 4. şişimizde de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırıyoruz. Evet, bir sıra 4 şişimdeki ilmeklerimi düz ördüm. Tekrar ilk şişimdeyim. Artırmalarımı yapacağım. Kenarımız hemen başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğin kenarına girdim ve buradan aldığımı da ördüm. Yani artırmamı yaptım. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. Böylece birinci şişimde 8 ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim. Kenar sol tarafta. Son 2 ilmek kalana kadar örüyorum. Sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğin kenarına girerek buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 2 ilmeğimi de örüyorum. Burada da yine 8 ilmeğim oldu. Üçüncü şişime geldim. Kenarımız hemen başta. İlk 2 ilmeğimi ördüm. İkinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğin kenarına girerek buradan aldığım ilmeğimi de örüyorum ve kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. İlk 3 şişimde 8'er ilmeğim oldu. Dördüncü ve sonuncu şişimdeyim. Kenarımız solda. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Sondan ikinci ilmeğimin altına yani şuraya girerek buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 2 ilmeğimi de örüyorum. Böylece 4 şişimde de 8'er ilmeğim oldu. Bir sıra artırma yaptık. Şimdi bir sıra 4 şişteki 8 ilmeğimizi de düz öreceğiz. Bir sonraki sıra artıracağız. Düz öreceğiz, artıracağız. Patiğimizin burnunu böylece tamamlayacağız. Ben bu modelimde hanımlar her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Ardından modelime başladım. Şimdi hep birlikte artırmalarımızı yapalım. Ardından buluşalım. Evet hanımlar, her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım geldim. Artırmadan sonra bir sıra düz örmedim, hemen modele başlayacağız, ajurlu modelimize. Ajurlu modelimiz 6 sıradan oluşuyor ve her 6 sırada bir aynı modeli tekrar ediyoruz. Şimdi ilk şişimdeyim, modelde birinci sıramız. İlk 3 ilmeğimi düz örüyorum. 1, 2, 3. Şimdi birinci ajurlu modeli yapacağız. Öncelikle sağa doğru kesim yapacağım. Öncelikle ilk 2 ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi ilkin önüne getirip ikisini keserek örüyorum. Bu şekilde sağa doğru kesim yaptım. İpimi şişime doladım. Bir ilmek düz örüyorum. Tekrar ipimi şişime doladım. Öndeki 2 ilmeğimi keserek ördüm. Bu şekilde ilk modelimizi yaptık. Model aralarında 4 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3, 4. İkinci ajurlu modelimi yapacağım. Tekrar öndeki 2 ilmeğimi alıp sağa doğru kesim yapıyorum. İkinci ilmeği ilkinin önüne getirip ikisini keserek örüyorum. İpimi şişime doladım. İkinci şişimden devam edeceğim. Bir ilmek düz örüyorum. Tekrar ipimi şişime doladım. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Yani sola doğru kesim yaptım. İkinci modeli de yaptık. Yine araya 4 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3, 4. Üçüncü modeldeyim. Yine öndeki 2 ilmeğimi alıp sağa doğru kesimimi yapıyorum. İpimi şişime doladım. Bir ilmek düz ördüm. İpimi şişime doladım. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Kalan 2 ilmeğimi düz ördüm. Böylece modelde birinci sıramızı tamamladık. Geldik patiğimizin tabanına. Patiğimizin taban bölümüne model kurulumu yapmayacağız. Buradaki ilmeklerimizi düz olarak öreceğiz. Model bitene kadar bu tabandaki ilmekler düz örülecek hanımlar. Videonun devamında bu taban bölümü göstermeyeceğim. Videoyu burada keseceğim. Sizler videonuzu durdur oynat yaparak patiğinizi kolayca örebilirsiniz. Evet, tabandaki ilmeklerimi düz olarak ördüm. Tekrar ilk şişimdeyim. Modelde ikinci sıramız. İkinci sıramızda hanımlar ilmeklerimizin tamamını düz olarak öreceğiz. Bir sıra ajurlu model yapıyoruz. Bir sıra ilmeklerimizi düz örüyoruz. Bakın hepsini düz örüyorum. İkinci şişime geldim. Buradaki ilmeklerimi de yine düz olarak örüyorum. Modelin ikinci sırasını ön yüzde tamamlamış olduk. Şu tabandaki 2 şişteki ilmekleri düz örelim, ön yüzde buluşalım.
Evet, tabanımızı ördüm. Tekrar ilk şişimdeyim. Modelde 3. sıramız. Ajurlarımız V şeklinde açılacak hanımlar. Bu sıramızda 1, 2 ilmek düz ördüm. Öndeki 2 ilmeğimi alıyorum. Yine sağa doğru kesim yapıyorum. Şöyle kesimimi yaptım. İpimi şişime doluyorum. Ortaya 3 ilmek düz öreceğim. 1, 2, 3. Tekrar ipimi şişime doladım. Öndeki 2 ilmeğimi keserek örüyorum. İlk modelimizi yaptık hanımlar. Bu defa model aralarına 2 ilmek düz öreceğim. 1, 2. Şimdi ikinci ajurlu modelimi yapıyorum. Öndeki 2 ilmeğimi aldım. Sağa doğru kesimimi yapıyorum. İpimi şişime doladım. 3 ilmek düz öreceğim. 1, ikinci şişimden devam ediyorum. 2, 3. Tekrar ipimi şişime doladım. Öndeki 2 ilmeğimi sola doğru keserek örüyorum. İkinci modeli de yaptık. Arada 2 ilmek düz örüyorum. Şimdi 3. modeldeyim. Öndeki 2 ilmeğimi aldım. Sağa doğru kesimimi yapıyorum. İpimi şişime doladım. 3 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3. Tekrar ipimi şişime doladım. Öndeki 2 ilmeğimi kestim. Kalan 1 ilmeğim düz. 3. Sıramızı da tamamladık. Tabanımızı örelim, gelelim. Tabanımızı ördüm, geldim. Tekrar ön yüzde modelde 4. sıradayız. Bu sıramızda da yine ilmekler düz örülüyor. Hepsi. Bir önceki sırada çünkü ajurlu modelimizi kurmuştuk. Modelimizin 4. sırasında ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Evet, ilk şişimi ördüm. İkinci şişime geldim. Buradaki ilmeklerimi de yine düz olarak örüyorum. Evet hanımlar, 4. sıramızı tamamladık. Şimdi tabandaki ilmeklerimizi düz örelim, gelelim. Tabanımızı ördüm, geldim. Tekrar ilk şişimde modelde 5. sıradayım. Bu sıramızda ilk ilmeğimi düz örüyorum. Bu şekilde. Ardından yine öndeki 2 ilmeğimi alıp sağa doğru kesim yapıyorum. Ajurumuz yine V şeklinde açılıyor. Sağa doğru kesimimi yaptım. İpimi şişime doladım. Ortaya 5 ilmek düz öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar ipimi şişime doladım. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. İlk modelimizi yaptık. Bu defa model aralarında hiç ilmek kalmadı. Tekrardan hemen öndeki 2 ilmeği alıp sağa doğru kesim yaparak ikinci modele başlıyorum. Sağa doğru kesimimi yaptım. İpimi şişime doladım. 5 düz öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Artırma yapıyorum. Öndeki 2 ilmeğimi kestim. Tekrardan hemen 3. modele başlıyorum. Öndeki 2 ilmeğimi alıp sağa doğru kesim yaptım. Artırma yapıyorum. 5 ilmek düz öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar artırmamı yaptım ve öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Modelde 5. sıramızı da tamamladık. Şimdi tabanımızı örelim, gelelim. Evet, tabanımı ördüm, geldim. Tekrar ön yüzde modelde 6. ve sonuncu sıradayız. Bu sıramızda da ilmeklerimizi yine düz olarak öreceğiz. 6 sıradan oluşan modelimiz bu şekildeydi. Her 6 sırada bir aynı işlemi tekrar ederek modelimizi oluşturuyoruz. İlk şişimi ördüm. İkinci şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Evet, böylece modelimizin 6. sırasını ön yüzde tamamlamış olduk. Şimdi tabanımızı düz örelim, ön yüzde buluşalım. Evet, tabanımızı ördüm, geldim hanımlar. Şimdi ön yüzdeyim. 6 sıradan oluşan modelin tekrarını yapacağız. Bir modeli daha birlikte yapalım, kafanız karışmasın. İlk modelde yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz hanımlar. Modelde 1. sıramız. İlk 3 ilmeğimi düz örüyorum. 1, 2, 3. Öncelikle öndeki 2 ilmeğimi alıp sağa doğru kesim yapıyorum. İpimi şişime bir kere doladım. Bir ilmek düz örüyorum. Tekrar ipimi şişime doladım. Öndeki 2 ilmeğimi kestim. İlk modeli yaptık. Model aralarına 4 ilmek düz öreceğiz. 1, 2, 3, 4. İkinci modeli yapıyorum. Tekrar öndeki 2 ilmeğimi aldım. Sağa doğru kesim yapıyorum. Sağa doğru kesim. Şöyle ikinciyi ilkin önüne bırakıp ikisini kestim. İpimi şişime doladım.
İkinci şişimden devam ediyorum. Hemen şuraya bir ilmek düz örüyorum. Bir düz. Tekrar ipimi şişime doladım. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. İkinci modelimi yaptım. Arada 4 ilmeğim var. 1, 2, 3, 4. Üçüncü modeldeyim. Öndeki 2 ilmeğimi alıp sağa doğru kesimimi yapıyorum. İpimi şişime doladım. Bir düz ördüm. Yine ipimi şişime doladım. Öndeki 2'yi kesiyorum. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Böylece üçüncü modelimizi de yapmış olduk. Tabanımızı örelim gelelim. Evet, tabanımı ördüm. İlk şişimde modelde ikinci sıradayım. İkinci sırada yine ilk modelde olduğu gibi ilmeklerimizi düz olarak öreceğiz. Bir sıra ajurlu model yaparken bir diğer sırada ilmeklerimizi düz örüyoruz. İlk şişimi ördüm. İkinci şişimdeyim. Buradaki ilmeklerimi de yine düz olarak örüyorum. Böylece ikinci modelin de ikinci sırasını yapmış oluyoruz. Sonuncuyu da ördüm. Şimdi tabanımızı örelim gelelim. Evet, tabanımı ördüm. Tekrar ilk şişimdeyim. Ön yüzde modelde 3. sıramız ajurumuzu yapacağız yine. Bu defa 2 ilmek düz örüyorum. Öndeki 2 ilmeğimi sağa doğru kesiyorum yine. İpimi şişime doladım. 3 ilmek düz öreceğim. 1, 2 ve 3. Tekrar ipimi şişime doladım. Öndeki 2 ilmeği kesiyorum. Bu defa model aralarına 2 ilmek düz örüyoruz. 1, 2. İkinci modelimi yapıyorum. Yine öndeki 2 ilmeğimi sağa doğru keserek örüyorum. İpimi şişime doladım. 3 ilmek düz öreceğim. 1, 2, 3. Tekrar ipimi şişime doladım. Öndeki 2 ilmeğimi kestim. Arada yine 2 ilmek var. Üçüncü modeldeyim. Öndeki 2 ilmeğimi alıyorum. Sağa doğru kesiyorum. İpimi şişime doladım. 3 ilmek düz örüyorum. Tekrar ipimi şişime doladım. Öndeki 2 ilmeğimi kestim. Kalan 1 ilmeğimi düz ördüm. Üçüncü sıramızı da yaptık. Tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ilk şişimde modelde 4. sıradayım. Yine bu sıramızda ilmeklerimizi düz örüyoruz. Çünkü bir önceki sırada ajurlu modelimizi yapmıştık. Bu 4. sıramızda da ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. İlk şişimi ördüm. İkinci şişime geldim. Burada da yine aynı şekilde ilmeklerimin hepsini düz öreceğim. Sonuncuyu da düz ördüm. Tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, tabanımı ördüm. Şimdi tekrar ilk şişimde modelde 5. sıradayım. İlk ilmeğimi düz örüyorum. Öndeki 2 ilmeğimi alıp sağa doğru kesim yapıyorum. İpimi şişime doladım. Ortaya 5 ilmek düz öreceğim. 2, 3, 4 ve 5. Tekrar artırma yapıp öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. İlk modelimizi oluşturduk. Hemen ikinci modelimi yapacağım. Öndeki 2 ilmeğimi alıp sağa doğru kesim yapıyorum. İpimi şişime doladım. 5 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Yine ipimi şişime doladım. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Hemen 3. modeli yapacağım. Öndeki 2 ilmeği alıp sağa doğru kesim yapıyorum. İpimi şişime doladım. 5 ilmek düz örüyorum. 3, 4 ve 5. Tekrar ipimi şişime doladım. Öndeki 2 ilmeğimi kestim. Tabanımızı örelim gelelim. Evet, tabanımı ördüm. Ön yüzde modelde 6. ve sonuncu sıramız. Bu sıramızda da yine ilmeklerimizi düz öreceğiz. Çünkü 5. sırada ajurlu modelimizi kurmuştuk. Gördüğünüz gibi hanımlar, ilk modelde ne yaptıysak ikinci modelde de aynı hizada aynı sayılarla aynı işlemi uyguladık. İlk şişimdeki ilmeklerimi ördüm. İkinci şişimdeki ilmeklerime geldim. Buradakileri de yine düz olarak örüyorum. Evet, şimdi tabanımızı örüp gelelim.
Evet hanımlar, tabanımı ördüm. Bakın tekrar ilk şişimdeyim. Şimdi 6 sıradan oluşan modeli tekrar edeceğiz. İlk 2 modelin ilk sırasına ne yaptıysak aynı işlemi yaparak modelimize başlayacağız. Kafanız karışmasın diye ilk 2 modeli baştan sona sizlere bu şekilde göstermek istedim. Şimdi ben bu patiğimin ön bölümüne toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane model yaptım. 6 sıradan oluşan modelimi 6 kez tekrarladım. Sizler bu aşamada 6 tane yapmak zorunda değilsiniz. Patiğinizi ayağınıza ölçün. Numaraya göre bu değişiklik gösterebilir. Örgünüze göre ya da şişinize, ipinize göre bile model değişiklik gösterebilir. Ayağınıza ölçün. Bileğinize kadar örmeniz gerekiyor. Bu şekilde ayağınızı ölçerek yaparsanız patik ayağınıza tam olur. İster 40 numara yapın, ister 36 numara. Hiç fark etmez. Ayağınıza ölçün hanımlar. Ölçerek yapmanızda fayda var. Bu aşamada diğer modellerde kafam karışır diyenler varsa da bu modelli videoları biraz geri alarak, yani ilk videoyu geri alarak ilk modelin sıralamalarına gelerek diğer modelleri de aynı şekilde rahatlıkla yapabilirsiniz. Şimdi tekrar etsem yine kendimi tekrar etmiş olacağım. Videoyu tekrar etmiş olacağım. Aynı şekilde model devam ediyor zaten. Dediğim gibi ben toplamda 6 tane model yaptım. Ardından bilek bölümüne geçtim. Şimdi hep birlikte modelimizi ölçülerimize göre tamamlayalım. Ardından buluşalım. Evet hanımlar, patiğimin ön bölümünü ördüm geldim. 6 tane ajurlu desenimi yaptım. En son 6. modelimin 6. sırasını ördüm. Tekrar ilk şişimdeyim. Bu haroşalı bileğimizi yapacağız. Öncelikle bu ilk şişimdeki ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Ön yüzde ilk şişteki ilmekler düz örülüyor. Sonuncuyu da ördüm. Şimdi haroşalı boğaz yapmak için bu ikinci şişimize geçtiğimizde şöyle çeviriyorum. Buraya haroşalı boğaz için 8 ilmek atacağım. Bakın şu birinci ilmeğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmek attım. Şimdi buraya 8 ilmek attık. 14 ilmek de şişimizde vardı. 22 ilmek oldu burada. Şimdi hanımlar, yapacağım işlem şu. 8 ilmek attım. 7 ilmeğini haroşa olarak öreceğim. 8. de kesim yaparak gideceğim. Bakın ilk ilmeğimi aldım. Haroşa öreceğiz burayı. Hem ön hem arka yüzde düz örgü örerek haroşalarımı elde edeceğim. Şu ikinci ilmeğim. 3, 4, 5, 6, 7 ilmeğimi ördüm. 8. ilmeği örerken bakın kenardakini de yandaki ilmeği de alıyorum. İkisini bir keserek ördüm. Böylece 21 ilmek kaldı. Kesimden sonra geri dönüyorum. İp benden tarafta ilk ilmeğimi örmeden aldım. Kalan 7 ilmek haroşamı düz öreceğim. Haroşalı boğaz bu şekilde yapılacak. Şimdi tekrar geri döndüm. Ön yüzde yine aynı işlemi yapacağım. 7 ilmek örüp 8. de kesimimi gerçekleştireceğim. Şu birinci ilmeğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8.'yi örerken yandan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Böylece şişimizde toplam 20 ilmek kaldı. Tekrar kesimden sonra geri dönüyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Kalan 7 haroşamı düz örüyorum. Yine geri döneceğiz hanımlar. Ön yüzdeyiz. Ön yüzde aynı işlem yapılıyor. Kenar ilmeğimi aldım. Şu ikinci ilmeğim. 3, 4, 5, 6, 7. 8. de yine kesimimi yapıyorum. Bu şekilde kesimler yaparak kenara 7 ilmek haroşa öreceğiz. 8. de kesim yapacağız. Biz bu işleme şu şişimizde toplam 14 ilmek kalana kadar devam edeceğiz. Yani burada 8 ilmek var. Bakın kestiğimiz ilmekle birlikte 8 ilmek. Bu şişimizde 6 ilmek kalana kadar. Bakın şurada 6 ilmek kalacak. Şurada da 5 ilmek görünüyor. Bu 5 ilmeği de size gösterdiğim gibi keselim. Ardından buluşalım. Evet hanımlar, burada bakın 6 ilmek kalana kadar kesimimi yaptım. 8 ilmek de burada var. 14 ilmeğimiz kaldı. Şimdi kalan 6 ilmeğimi artık düz öreceğim. Buradaki haroşalı boğazı tamamlamış olduk. Şimdi taban bölüme geldim. Yine taban bölümde de ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Ardından diğer sağ kenardaki haroşalı boğazı da yapacağız. Evet, tabanımı ördüm. Tabandaki diğer şişime geçtim. Yine buradaki ilmeklerimi de örüyorum.
Bu şekilde. İlk şişime geçtim hanımlar. İlk şişimdeki ilmeklerimi de öreceğim. Sonra patiğimizin şu sağ kenarındaki haroşalı boğazımızı da yapacağız. İlmeklerimi örüyorum burada da yine düz olarak. Bu şekilde. Sonuncuyu da ördüm. Şimdi ilk bu tarafı yaparken 8 ilmek atmıştık. Buraya tekrar 8 ilmek atmayacağım. Şimdi bu başlangıç yerlerine girerek ilmekler çıkaracağım. Bakın ilk ilmeğime model bütünlüğü olsun diye bakın şurada ilmeğimiz var. Bu ilmeğin içine girerek ilk ilmeğimi buradan çıkartıyorum. Bakın şöyle. Şu birinci ilmeğim. Sırasıyla bu kenar ilmek yerlerine girerek ilmekler çıkartıyorum. Şu ikinci ilmeğim. Şu üçüncü ilmeğim, dördüncü ilmeğim, beşinci ilmeğim, 6, 7. Ben şuradaki kenar ilmek yerine bakın son kenar ilmek yerine girerek 8. ilmeğimi de buradan çıkarttım. Şimdi bu sol kenarı yaparken ön yüzde kesim yapmıştık. Sağ kenarda arka yüzde kesim yapacağız. Şimdi geri döndüm arka yüzdeyim. Kenardaki ilk ilmeğimi örmeden aldım. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7 ilmek ördüm. 8. ilmekte bakın şu öndeki ilmek ile hemen yanındakini arka yüzdeyim tersten keserek örüyorum. Kesimden sonra geri döndüm. Yine ilk ilmeğimi ipim karşıda örmeden alıyorum. Kalan 7 haroşam düz örülüyor. Bu şekilde bu sağ kenarda arka yüzde kesim yapıyoruz. Bakın tekrar geri döndüm arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek ördüm. 8. ilmekte hemen ilmeğimin yönü düzgün düşmediği için düzelttim. 8. ilmeği örerken yandan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Kesimden sonra yine geri döndüm. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Kalan 7 haroşamı örüyorum. Yine geri döndük. Arka yüzde kesimler devam edecek. İlk ilmeğimi aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu 8. ilmekte yandan da bir ilmek alıp ikisini tersten kesiyorum. Bakın biz burada yine kesme işlemine şişimizde 14 ilmek kalana kadar devam edeceğiz. Yani 8 ilmek burada var. Bu şişimizde 6 ilmek kalacak. Şurada 6 kalana kadar devam edeceğiz. Böylece 14 ilmek olacak toplamda. Şimdi hep birlikte bu kenarımızın da kesimlerini yapalım gelelim. Evet hanımlar bakın şu kenarda 6 ilmek kalana kadar yine bu haroşalı boğazımın kesimlerini yaptım geldim. Bakın ön yüzden duruşu bu şekilde. Bakın 8 ilmek burada var 6 ilmek de burada. Şimdi artık kesecek ilmek kalmadı. Diğer ilmeklerimi ters olarak örmeye devam edeceğim. Buradaki haroşalı boğazımızı da tamamladık. Patiğimizin arka bölümünde hanımlar bu bilek kenarına kadar artık öreceğiz geri döneceğiz. Kesim falan yok. Yine ilmeklerimi ters örüyorum. Bu arka bölümde bilek bölümüne kadar örüyoruz, geri dönüyoruz, örüyoruz, geri dönüyoruz hanımlar. Ön yüzde düz örgü, arka yüzde de şu anda yaptığımız gibi ters örgü uygulaması yapacağız. Sadece bilek kenarlarındaki 7'şer ilmek haroşamızı haroşa olarak öreceğiz. Haroşalı boğaz yaparken 8 ilmek atmıştık, 7'sini haroşa olarak kullandık, 8. de kesim yapmıştık. Evet son şişime geldim. Buradaki ilmeklerimi de ters öreceğim. Kenardaki son 7 haroşa ilmeğim düz örülecek. Bakın son 7 ilmeğime geldim. Haroşalarımı düz olarak örüyorum. Patiğimizin arka bölümünde artık bu kadar fazla şişle uğraşmayacağız. Şiş sayılarını 3'e düşüreceğim şimdi. Bakın haroşalı boğazımızın görüntüsü de şöyle. Şimdi tekrardan yapalım. Bakın şiş sayılarını azaltacağım. Kenar ilmeğimi aldım. Zaten İlk 7 ilmeğim haroşa. Devamındaki ilmeklerimi de şu an ön yüzdeyim. Düz olarak öreceğim. İlk şişimi ördüm. Şu ikinci şişteki ilmeklerimi de yine aynı şişim ile öreceğim. İki şişteki ilmekleri tek şişe topluyorum. Burada maksadımız şu. Şiş sayısını azaltmak. Arka bölümü 3 şiş ile öreceğiz. Evet. Hemen şişi bırakıyorum. Bakın bir diğer şişime geldim. Buradaki şişlerdeki 14'er ilmeği de bu aynı şişimle öreceğim. Yani tek şişte toplayacağım. Evet. Burayı ördük. Şişime bırakıyorum.
Kalan 14 ilmeğimi de yine aynı şişim ile örüyorum. Bakın son 7 ilmeğim haroşa. Bu haroşalar yine düz örülecek. Hem ön hem arka yüzde bu haroşalar düz örülüyor. Evet. Şimdi bilek bölümüne geldik. Geri döneceğiz. Şu an arka yüzdeyiz. 7 haroşamızı ördükten sonra aradaki ilmekleri arka yüzde ters öreceğiz. Şu kenardaki son 7 haroşamız yine düz örülecek. Patiğimizin arkası böyle devam edip gidecek. Hanımlar, ben patiğimin bu arka bölümüne toplamda şu haroşalı boğazı başlattığım yerden itibaren şu arkaya gelene kadar 19 diş, 19 sıra haroşa ördüm. Bakın burada kaç sıra haroşamız olmuş. Haroşayı başlattığımız yer burası. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diş haroşam olmuş. Ben buraya toplamda şu ortadan itibaren sayıyorum. 19 olana kadar devam edeceğim. Sizler bu aşamada patiğinizi örerken lütfen ölçerek yapın. Ayağınıza giyin hanımlar, bir miktar ördükten sonra. Bu arka bölümünü topuğunuzun kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Bu şekilde ölçerek yaparsanız patiğiniz ayağınıza tam olur. Şimdi hep birlikte patiğimizin arka bölümünü örelim. Ardından topukta buluşalım. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü burada 19 sıra haroşa olacak şekilde ördüm geldim. Bu aşamada topuk kesiminde bana kolaylık sağlasın diye ön yüzden baktığımızda bu sol taraftaki şişime 24 ilmek ayırdım. Kalan ilmeklerimin hepsini sağ şişime taktım. Şimdi topuğumuzu örmeye başlayacağız. Topuk bölümünde kenardaki 7 ilmek haroşamı yine haroşa olarak öreceğim. Model bütünlüğü sağlansın diye. 7 haroşamı ördüm. Şimdi ilmeklerimi ön yüzdeyim. Düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. 7 haroşamı örmüştüm. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 24. ilmekte öndeki ikisini alıyorum. Birlikte keserek örüyorum. İlk kesimimi yaptım. Zaten bu tarafa da 24 ilmek ayırmıştık. Burada da 24. ilmekte kesimi yaptık. Topuğumuz için burada 7 ilmek kaldı. Bu 7 ilmek her sırada birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve böylece topuğumuz oluşacak. Şimdi kesimden sonra geri dönüyoruz hanımlar. Arka yüzdeyiz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzde ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sadece kenardaki son 7 haroşa ilmeğimi düz öreceğim. Bu şekilde. Bakın son 7 ilmeğime geldim. Haroşalarımı düz olarak örüyorum. Tekrar geri döndük. Ön yüzdeyim hanımlar. Bir önceki sırada yaptığım işlemin aynısını yapacağım. İlk 23 ilmeğimi öreceğim. 24. de kesimimi yapacağım. 7 haroşamı ördüm. Sayarak gidiyorum. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 24. ilmekte öndeki ikisini kesiyorum. İkinci kesimi yaptık. Bakın bu defa burada bir ilmek eksildi. 6 ilmek kaldı. Kesim yaptık. Geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri yine öreceğiz. Ön yüzde tekrar 23 örüp 24'te kesimi yapacağız. Biz bu kesme işlemine aradaki 6 ilmek bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte topuğumuzu örelim, gelelim. Evet hanımlar, aradaki ilmeklerin bitene kadar topuğumu ördüm geldim. İlk başta sol tarafa 24 ilmek ayırmıştım. Kesimden sonra sağ şişimde de 24 ilmeğim kaldı. Şimdi patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde ikiye katlıyorum. Ben tığ ile kesim yapacağım. Elinize uygun herhangi bir tığ kullanabilirsiniz. Numarası çok da önemli değil. Şimdi ilk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkisini topluyorum. Diğer kesimlerim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Her iki patiğimizin topuğu da aynı yöne, aynı şekilde kesiliyor. Kalan ilmeklerimizi de keselim, gelelim. İlmeklerimi kestim geldim. Son birer ilmeğim kaldı. Önce benden taraftaki, sonra da diğer şimdiki ilmeğimi tığıma alıyorum. 3 ilmeğin üçünü bir topladım. 2 tane de zincir çekip ipimi kesiyorum.
Hemen ipimizin ucunu gizleyeceğim. Arkaya tekrar zincir tekniğiyle şöyle düğümleyerek gizlememi yapıyorum. Ayağı giydikten sonra bu ip dışarı çıkmasın. Hoş bir görüntü olmaz. Evet, bakın çevirdim. Topuğumuz şöyle. Tek taraflı gizli kesim topuk modeli. Modelimizin duruşu bu şekilde hanımlar. Hemen manken ayağıma da giydireyim. Şöyle ayaktaki duruşuna da bakalım. Çok şık, çok zarif bir model oldu. Çeyiz içinde oldukça uygun. Dilediğiniz her renge yapabilirsiniz. Koyu renk iplere de yakışır. Videoda net görünmediği için koyu renk. Bu nedenle ben açık renk krem tercih ettim. İşte modelimizin ayaktaki duruşu. Şöyle. Bakın diğer kenarımız, tabanımız, topuğumuz. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.